Herkese merhaba. Kickoff'un ikinci haftasını geride bıraktık. Bu haftayla birlikte takımlar Masters yolunda adım adım ilerlerken bazı ekipler için ise yolun sonu yavaş yavaş görünmeye başladı. Şimdi haftanın sonuçlarıyla birlikte Kickoff bülteninin ikinci haftasına geçelim. Hafta Karmine Corp Team Liquid serisiyle başladı ve KC'nin Abyss harita seçimiyle açıldı. Bu karşılaşma aynı zamanda takımların Kickoff'ta Abyss'i ilk kez oynadığı seri oldu. Karmine Corp cephesinde Double Smoker artı Double Initiator comp tercih edilirken Team Liquid tarafında takıma geç katılan Vayne Omun ile sahnedeydi. Geçtiğimiz hafta çoğunlukla duelist rolünde izlediğimiz Purpo Abyss'te Breach tercihiyle oynadı. KC'nin oyunun her anına yayılan baskısı karşısında Liquid oldukça zorlandı. İlk yarıyı 11-1, haritayı ise 13-2 kaybeden Liquid seride 1-0 geriye düştü. Seri Split ile devam etti. Karmine Corp önceki Split kompunu korurken Team Liquid tarafına Double Duelist komp tercih edildi. Bu kez daha dengeli bir oyun ortaya koyan Liquid, Split'i 13-8 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi ve karşılaşma Breeze haritasına taşındı. KC have an ultimate to work with, but there's so many players here. The rotation's already coming through. Nats is going to be alongside Camo in the reinforcements. Miniboo's found two, and in goes the rocket to seal in a third. Nade as time runs out, and the late lurk of Doja. Well, it's going to be coming through. Breeze'de Liquid, Purpo'nun jet tercihine geri döndü ve önceki Breeze maçında kullandığı komp ile oynadı. Karmine Corp cephesinde ise Double Controller artı Double Duelist komp tercih edildi. Avez'in duelist olarak Phoenix tercihi özellikle öne çıkan detaylardan biriydi. Zira oyuncu Heaven kompunda da aynı ajanı kullanıyor. KC'nin sert başlangıcıyla birlikte ilk yarı 8-4 tamamlandı. Ancak ikinci yarıda oyuna tutunmayı başaran Liquid adım adım kontrolü ele aldı ve Breeze'i 13-10 kazanarak seriyi 2-1 ile noktaladı. Geçtiğimiz hafta BBL Fnatic serisinde de benzer bir geri dönüş izlemiştik. Bu da takımların yenilenen Breeze haritasına daha fazla çalışması gerektiğini net şekilde gösteriyor. Açıkçası bu beşliyi ilk gördüğümde Miniboo ve Camo'nun duelist, Purpo'nun ise Initiator rolüne geçeceğini düşünmüştüm. Geçtiğimiz sezon Karmine Corp kadrosuna yer alan Avez, Suigetsu, Elite takıma main sentinel rolüyle katılmış ve sergiledikleri flex performanslar beklenen etkiyi yaratamamıştı. Team Liquid her ne kadar maç kazansa da bu galibiyetlerin keskin ve ikna edici görünmemesi benzer bir tabloyu akıllara getiriyor. İlerleyen maçların neler getireceğini birlikte göreceğiz. Gün Foot Fnatic serisiyle devam etti. Foot geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine Abyss haritasını tercih etti. Ancak bu kez komp tarafında küçük bir değişikliğe giderek Teo yerine KO ile sahneye çıktı. Rakip Fnatic sezon ilk Abyss haritasına Double Initiator artı Vice'lı bir komp ile çıktı. Fnatic'in ezici üstünlüğüyle geçen haritada ilk yarı 10-2 tamamlandı. İkinci yarıda yalnızca bir round kazanabilen Foot Abyss'i 13-3 kaybetti ve seri Krot haritasına taşındı. Krot'ta Foot Double Initiator artı Double Smoker komp tercih ederken Fnatic cephesinde Double Initiator'ın yanında Vice tercihi devam etti. Bu haritada da ilk yarı önceki haritaya benzer şekilde 10-2 Fnatic üstünlüğüyle sonuçlandı. Ancak ikinci yarıda Foot bambaşka bir oyun ortaya koydu. Temsilcimiz 10-2'lik skorla karşılık vererek haritayı uzatmalara taşımayı başardı. Büyük çekişmeye sahne olan uzatma roundları sonunda toplam 34 round oynanan harita 18-16 Foot galibiyetiyle tamamlandı ve seri 1-1'e geldi. Serinin karar haritası Split'te rekabet seviyesi zirveye çıktı. İki takım da benzer oyun planlarıyla kurulan koplarıyla sahnedeydi. Ancak ajan tercihlerinde farklılıklar dikkat çekti. Normal sürede kazananın belirlenemediği Split uzatmalara gitti. Uzatmalar sonunda son sözü Fnatic söyledi ve haritayı 16-14 kazanarak serinin galibi oldu. İkinci gün Pacific Giant serisiyle başladı. Pacific Abyss haritasında geçtiğimiz hafta BBL karşısında galibiyet aldığı kompu yeniden tercih etti. Giant cephesinde ise Double Initiator'ın yanında Chamber seçimi dikkat çekti. Ayrıca Pacific'in Abyss tercihiyle birlikte Giant VCT sahnesinde ilk kez Abyss haritasında boy göstermiş oldu. Haritanın büyük bölümünü kontrol eden Giant Abyss'i 13-8 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Seri Bind haritasıyla devam etti. Giant önceki haritadaki komp tercihini korurken Pacific tarafında yapılan veto seçimi bölge adına ilk veto tercihi olarak kayıtlara geçti. Başa baş geçen mücadelede Giant skor olarak önce 12'ye ulaşsa da haritayı kapatmayı başaramadı. Bind'de 14-12 kazanan Pacific seride dengeyi sağladı ve karşılaşma Split haritasına taşındı. Karar haritası Split'te iki takım da aynı komp iskeletlerini ancak farklı ajan tercihleriyle sahaya yansıttı. İlk yarısı dengeli geçen haritanın ikinci yarısında oyunun kontrolünü ele alan Giant Split'i 13-10 kazanmayı başardı. Bu sonuçla seri 2-1 Giant galibiyetiyle tamamlandı. Günün diğer serisinde Ulf ile Team Heretics karşı karşıya geldi. Ulf kendi seçimi olan Heaven'da rakibini 13-7 mağlup olarak seriye 1-0 geride başladı. Seri Bind haritasıyla devam etti. Ulf standart kabul edilebilecek komp tercih ederken Fabian'ın Chamber seçimi dikkat çekti. Heretics cephesinde ise önceki haritada alınan Bind mağlubiyetinin ardından kompta yapılan ufak bir değişiklikle Wood Gecko tercihiyle sahnedeydi. Bu komp düzeniyle oyun planını haritaya net şekilde yansıtan Heretics Bind'de 13-8 kazanarak seri 2-0 ile noktaladı. Haftanın 3. gününde Navi ile Gentlemates karşı karşıya geldi. Kickoff'un ilk gününden bu yana etkileyici performans sergileyen iki ekip Upper final bileti için kozlarını paylaştı. Seri Gentlemates'in seçimi olan Abyss ile başladı.
Gentlemates önceki komp tercihini sürdürürken Navi cephesinde Double Initiator artı Double Smoker yapısına duelist olarak Raze eklendi. Açıkçası Abyss haritasında daha önce Raze gördüğümü hatırlamıyorum. Bu seçimin oyun içinde belirleyici bir etki yarattığını da görmek pek mümkün olmadı. Filu Raze ile haritayı 7 kill ile tamamlarken Abyss 13-7 Gentlemates üstünlüğüyle sona erdi. Seri Bind haritasıyla devam etti. Gentlemates bu haritada da oyun kontrolünü elinde tutmayı başardı. 13-9'luk skorla Bind'i kazanan M8 seriyi 2-0 ile noktalayarak upper finale yükselen taraf oldu. I'm so relaxed for today. I don't know. On the Fnatic matches, I have a little stressed, but today I don't have any stress or something. I think it's good for me. I try to show down the game. I can say just good luck for them. They need it. Sıra haftanın heyecanla beklenen BBL Vitality serisine geldi. Temsilcimiz BBL önceki Heaven maçında kullandığı kompu koruyarak sahneye çıkarken Vitality cephesinde double controller'lı daha default bir komp tercih edildi. BBL'in iyi başladığı haritada skor ilk yarı sonunda dengeye gelse de ikinci yarı ile birlikte oyunun temposunu yeniden belirleyen taraf BBL oldu. Heaven 13-9 BBL galibiyetiyle sonuçlandı ve temsilcimiz seride 1-0 öne geçti. Seri Abyss haritasıyla devam etti. BBL bu haritada Pasifik karşısında mağlubiyet almasına rağmen aynı komp tercihini sürdürdü. Vitality ise Abyss'te ilk kez sahne aldı. Double Duelist tercih eden ekip beklenmedik bir hamleyle veto seçimini kompa ekledi. Ancak BBL haritaya yüksek tempoyla girerek oyunun yönünü baştan itibaren belirledi ve üstünlüğünü maç boyunca elinde tuttu. Abyss'i 13-8 kazanan BBL seriyi 2-0 ile noktaladı. Bu sonuçta BBL upper finale yükselerek Master Santiago bileti yolunda büyük bir avantaj elde etmiş oldu. Haftanın son günü ligin iki güçlü ekibi Team Liquid Fnatic serisiyle başladı. Seri Krot haritasıyla açıldı. İki ekip de bu haritada daha önce mağlubiyet aldıkları kompları değiştirmeden yeniden sahaya sürdü. Fnatic oyun temposunu erken kontrol aldığı haritayı 13-5 gibi net bir skorla kazanarak seride 1-0 öne geçti. Bu sonuçla birlikte Liquid, Vitality ve Fnatic karşısında üst üste Krot mağlubiyetleri yaşamış oldu. Mevcut komp düzeniyle haritada yeterli karşılık veremeyen Liquid adına ilerleyen maçlar için komp değişikliği kaçınılmaz görünüyor. Seri Split haritasıyla devam etti. Fnatic burada da oyun planından ödün vermedi. İlk yarıyı 9-3 önde tamamlayan ekip Liquid'in geri dönüş çabalarına rağmen haritayı 13-9 kapatarak seriyi 2-0 kazanmayı başardı. İkinci hafta Giantex Heretics serisiyle kapandı. Giantex kendi seçimi olan Abyss haritasında önceki hafta kullandığı komp düzenini korumayı tercih etti. Heretics ise tek duelist artı double initiator temelli daha standart bir komp ile sahnedeydi. Dengeli ilerleyen haritada son bölümde oyunun kontrolünü eline alan Giantex 13-10'luk skorla haritayı kazanarak seride 1-0 öne geçti. Seri Heaven ile devam etti. Kağıt üzerinde alışıldık görünen komplar içinde Westside'ın veto tercihi bu haritanın öne çıkan detaylarından biri oldu. Ara ve Flickless'ın önderliğinde Giantex oyunu istediği çizgide oynadı ve haritayı 13-7 kazanarak seriyi 2-0 ile noktaladı. Bu sonuçla birlikte Giantex Heretics karşısında ilk VCT galibiyetini elde etmiş oldu. Ulf karşısında oynanan Heaven'da takımını sırtlayan Benji bu kez Giantex karşısında beklenen etkiyi yansıtamadı ve performansı hayal kırıklığı yarattı. Rekabetin izleri bölümüne Camo ile başlıyoruz. Camo Stinger ile 4 vurup takımına ilk roundu kazandırıyor. Levin onto Wayne. Camo. Oh, that's a lot of damage. He's left it down. Now we get to the good. Yeah, there we go. The positive part of the replay where Camo just absolutely obliterated everybody. Levin harika performansıyla Abyss Liquid'e göz açtırmadı. All over this A side at least to begin with. That's left Levin a little isolated, but he wants to fight. He's gonna win at least. He's going for more. He's sending it through the smoke. The aggression pays. When it comes to their map pick, they seem so prepared. And last week's game kind of left me in this position where it comes to Peeking off his own flashing. He's not even flashing for anyone else. oh my goodness. Anyways, Doge is he's done remarkably well in this game so far, and Levin Headshot picking him with the unnecessary. off this time. He comes in with the outlaw and goes back in for more. Levin, it's like they're rolling fake dice, bro. This is loaded. That's Okay. unbelievable. How did Wayne A'da düştü. Bir düşman. to Shados and is now in the corner? They're gonna flash. They have to clear this. They have to clear this. Fate görüşüyle yoru flash'ı kombolanıyor ve rakip gözü kıramayınca düşüyor. But if they can manage to bounce back here on their pick, we can quickly forget about that move. The numbers and they came up against each other 9 times and Miniboo won 2 of them, which is Miniboo tüm zorluklara rağmen Raze roketini kill'e dönüştürmeyi başarıyor. BP up top. Just up used in slow motion. Oh dear. Oh, Miniboo can make it past. He can get past. over the map and back 2 rounds away from Team. Shadows 1 ve 2'yi harika oynuyor. He's heard Purple. He knows exactly where the first one is. His teammate's a little bit further away. Where the breeze will be decided after the break. Here's to ultimate.
Yoru, Sova ulti kombosuna Astra sarsması da ekleniyor. Zor anlar yaşayan Vayne ise bu kaosun içinde bir kill almayı başarıyor. Does have his ultimate online, and there we go. That's the ping. That's the attempt to try and take him out. What? 11 forgot this Opportunity, and it started out with a 2-to-1 trade, then a Hunter's Fury thrown in, and Levin. Ulan! He didn't even react. He didn't even react. He just looked. Alfaçer kutu arkasını zıplayarak kontrol ediyor. Damage blind and unconfirmed, but damage. Crucial kill later on. Normal oyunda bile başımıza gelmesini istemeyeceğimiz o anı Boster Pro Arena'da yaşıyor. She's on the other side who looked. Oh no! Oh, no. No. Hang on. I was so worried. Oh, we're not slow-moing it. Why are we no. slow-moing it? It's not Herkesin umutları yitirdiği anda Zeus şapkadan tavşanı çıkarıyor ve Fallen'e roundu paslıyor. goes down and it's all falling to pieces. Has this been the saving grace or is Zeus on for the ace? Francis has to hold them. Oh, what a shot! Zeus! Oh my god, now I think it's Bosa. that kill. Here we go, time to clutch up, baby. Make up for what just happened. Tries to do what he can. Oh man, but Zeus. Absolutely world-class impact here. And look, I want to talk across the board a little bit as we get this reset into another OT. Zeus has been filth, man. He's been so Astra çekmesi blok ve karşı çekmeyle etkisiz hale getiriliyor. to deal with this one. Comes down to utility and a body block is gonna be Yep. what is needed, Half and at it's least. there. You know, They can't get back. They Yep. can't get back. Fnatic. Woo! Yeah, see? Double suck. Okay. Yeah. Seven League'in ilk veto seçiminin hakkını veriyor. You're gonna find 2-3. How is Aura getting these? How has he just popped the hell off like this? But the answers come back in from Seven, who apparently is the best at this game. Rubinho, the last man standing, and he is on the run. Oh, he can get this so quick. Luckily, he does at least get there early. Terminator on site here. 30 seconds left. One enemy. Seven makes him pay. Heretics'in rakibine üstün geldiği oyunda comeback oyuna girmekte zorlandı. Genç oyuncu ilk killini 9. roundda aldı. Muscling a part of the site where they're finding those individual duels. The jump in attempted. Stern finds no one in the corner and a whole bunch of players on the other side. Comebacks on the board, yeah. Congratulations to him. Unfortunately, Ulfarn the timeout with the opening duel and then the four players that just ran into the site. And Neki harika oynadığı roundu son saliselerle kazanıyor. despite what looked like a few bumps in the road, they seemed to have this round locked in, but the Seekers, that's even going to reveal the position of Rienz as he goes down. We're back in the game. HP advantage goes towards Ulf. Heretics look to deny. The molly goes in a little late, but the defuse has been denied. Neki has to push them. He has to run it down. They can play the time if he waits too long. And that clock is ticking. The pressure on, and I think he's already ran out. They can throw themselves at this. Lemmings would be enough. Sign up for this shit. And that's exactly what they're going to try. Neki, a 3K, but it might not be enough. He's got Boo! And it could be just in the nick of time! He did it in the pistol round. This was just ridiculous. And it was a 2v5 scenario where he had to come out with a 4K to win the round. That is massive. Mini 4 Navi oyuncusunu aynı mezara koyuyor. And Navi need to go. Oh, the flash is gorgeous, but it's only going to be the Mini once again. Should be seated around him. One enemy remaining. Oh, that sound is beautiful. Even in slow-mo, I'm not seeing things as quickly as he is. I could listen to that all Player day. standing. BBL oyuncuların harika vuruşları seyir zevkini arttırdı. Oh, they might have to fight back, Talented, Dirk. but to just kind of check back in with just barely anything showing from Durka there on replay. Larok harika 1v4 ile izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Good. The Rock, make a stand. Try and do something with it. Two coming up from long. That's gorgeous. You got more. Oh, he does. He'd need 4 for this, but it's Durka against him. Durka's trying to re-clear. Looks towards Sewer, sees nothing, switching out for the Vandal. The Rock is playing to the time and is playing it right. Durka's mind has not changed from Sewer just yet. He's still looking that way. This could work out. The Rock could be the hero they need. Toys with him, playing with one of the greats here. Still trying to keep time on his side. Durka lands a shot, but the time is so late on this. He doesn't have it, Leroy.
Larok drone'u harika geçiyor ama Derke takım arkadaşını koruyor. Messed up a little bit towards B once more. Does a Prophet. Wait, he got past it. On his head. Don't miss me too much. The Rock's got to be so... I'm seeing it. yeah, he's just... Derka's like, wait, what? BBL V ile Sova ultisini kombolayarak roundu bitiriyor. To come on through, Lover's Rock is unmoved, he's unfazed, and he's dropped a body. Chronicle goes down, and this is a big amount of damage. The utility combination. Alphajer harika oyununu Ace ile süslüyor. This was too far for the site. Gonna have to do his best. Aspas position 30 seconds and left. impression. He's got a lot to deal with, and he's dealing with it with sheer and utter grace. As Camo clutched up before. He's seen him. Will give you magic like this. Absolutely beautiful to watch him play. And even when Kayak muhteşem bir Phantom Flick çıkarıyor. Kayak on the corner. to start the series, a 12-5 lead now. Liquid. And that is Mini bu kusursuz bir tetik disiplini sergiliyor. Spike planted. You've not had the best game, but this would be the one. Did he get seen crossing over? I don't think he did. Okay. He's trying to get the timing right here, but does he get caught by Boaster? Already on the site, Kayak, waiting. Patient. This could be an absolute masterclass. oh my god. Oh my god. Players are going to start turning around when the audience starts getting loud here. We go! Certainly in a position to shut this down before it even And it gets goes. to. No! Let's go! Flickless maçın kritik anında clutch alıyor. Shock with 3 players to deal with, and he's completely surrounded. Okay. The first seems to come easy, but this double swing should be difficult to deal with. Tactics that they gave him the fights that he needed. Of course, he still needed that first one isolated, but he knew Heretics oyuncuları round'un bittiğini düşünürken Cloud'un vuruşları onları korkutuyor. for an all-time clutch, the first comes easy. It's the next 4 that should be impossible. Given a slight opportunity, but they're already on that defusal. He needs to go diving in to try and find them. He's definitely making things a little interesting, a little costly. Even taking down a 4th, but they've already... That was a 1v5. Even how he avoids comeback to start, like doesn't give them the trade opportunity. Bu hafta Abyss'te oyuncular dengesini korumakta epey zorlandı. Oh no. This isn't the replay I wanted. Spike down. Oh, Ara did well just to buy that little bit of extra time. Bültenin bu bölümünde daha keskin noktaları mercek altına alalım. Lovers Rock'ın ilk haftadaki operatör kullanımına baktığımızda hiçbir oyuncunun bu alanda ona yaklaşamadığını görüyoruz. Bu bağlamda Vitality maçında rakibin bu konuya daha fazla özen göstermesi bekleniyordu. Ancak yıldız oyuncu yine durdurulamadı. Geçtiğimiz haftayı 15 outlaw ve 32 operatör kill ile kapatan Lovers Rock, bu haftayı ise 6 outlaw ve 16 operatör kill ile tamamladı. Kickoff'ta adım adım sona yaklaşıyoruz. Bildiğiniz üzere oynanacak 3 finalin kazananları Master Santiago'ya katılma hakkı elde edecek. 12 takımın mücadele ettiği turnuvada yenilmezlik ünvanını koruyan Gentleman's ve BBL Upper finale yükselen 2 ekip oldu. Geçtiğimiz sezon Stage 2'yi tek bir galibiyet dahi alamadan tamamlayan Gentleman's bu kez adeta intikam alırcasına karşısına çıkan tüm rakipleri birer birer mağlup ediyor. BBL ise genç kadrosuyla harikalar yaratmaya devam ediyor. Geçen sezonu Job Life formasıyla geçiren Starzo, Essentials turnuvasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şampiyon olamadıklarını daha önce paylaşmıştı. Oyuncu ayrıca Essentials turnuvasının en değerli oyuncusu olurdum ve Ulf ile BBL Pacific Loser'larını da rezil ederdim. Ama merak etmeyin, benim de zamanım gelecek. Sözleriyle dikkat çeken bir tweet atmıştı. Temsilcimiz BBL ile Gentlemates 13 Şubat'ta Bo5 formatında karşı karşıya gelecek. Bakalım Starzo istediği intikamı alabilecek mi yoksa bu sözler havada mı kalacak? Bu seri şimdiden büyük bir heyecan vaat ediyor. Middle Bracket'ta ise 4 köklü takımın kıyasıya rekabetine tanık olacağız. Navi ile Fnatic, Vitality ile Giant X kozlarını paylaşacak. Bu iki serinin kazananları Middle Round üzerinden yoluna devam ederken kaybedenler Lower Round'a düşecek ve tablo iyice karışacak. Bu sezon ligde 4 Türk organizasyonun yer alması bizleri fazlasıyla heyecanlandırmıştı. Ancak gelinen noktada 3 Türk takımı Lower Bracket'ta bulunuyor ve bu ekiplerin artık kaybetme hakkı yok. Temsilcilerimiz Masters'a katılabilmesi için tam 6 seri galibiyetine ihtiyaçları var. Mevcut formlar göz önüne alındığında bu senaryo oldukça zor görünüyor. Ama bizim tarihimizde imkansız denilen hikayelerin her zaman ayrı bir yeri olmuştur. İkinci haftanın ACS lideri 301 ile Martin oldu. Onu 282 ACS ile Lovers Rock, 268 ACS ile Alphaja, 257 ACS ile Cloud ve 255 ACS ile Larok takip etti. Alt 5'lide ise 128 ACS ile Filu, 134 ACS ile Derke, 136 ACS
ACS ile Sociable, 137 ACS ile Stern ve 143 ACS ile Unfake yer aldı. Geride bıraktığımız 2 hafta boyunca takımların en çok tercih ettiği harita 10 kez seçilen Abyss oldu. 13 yasaklamayla Pearl ise takımların oynamaktan kaçındığı harita olarak öne çıktı. Bu haftanın en çok seçilen ajanı Astra oldu. Sentinel ajanlarının zayıf bulunması takımları komplarında double smoke tercihlerine yöneltti. Bu durumda Astra'yı öne çıkardı. Geçmişte Astra'nın yoğun kullanımı sonrası yıldız sayısı 4'e düşürülmüştü. Benzer bir dengenin yeniden gündeme gelmesi mümkün. Reyna, ISO, Claw, Harbor ve Deadlock ise hiçbir takımın kompunda yer alamadı. Pexa Bülten'in sonuna geldik. İçeriye destek olmak için beğenmeyi, abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. We killed the game. Oh yeah, we're gonna come back. No, that's not true. We just literally let these 5 people smash us. Are we build that team to them do that to us or what? No, right? Everyone wants to win, right? Take accountability for yourself and take accountability for the teammate. Now, our map. And I need us to show why are we here.